Merhabalar, ben Nihal Arıcı. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere Elif Hırka adını verdiğim hırka modelimi anlatmak istiyorum arkadaşlar. Hırkama giyecek olan küçük hanımın ismini verdim ve hırkamı kır çiçeği örgü modeliyle hazırladım. Modelin anlatımı ayrıca kanalımda yayında izleyebilirsiniz arkadaşlar. Hırkamız 3,5-4 yaşa uygun ölçülerde, 4,5 yaşa kadar rahatlıkla kullanılabilecek ölçülerde. Beden genişliği 31-32 santim kadar, kol boyu 39 santim ve beden boyu da 41 santim ölçülerinde bir hırka oldu. Hemen yapımına başlayalım. Öncelikle malzemeleri sayacağız ve sonrasında roba kısmından yapımına başlayacağız arkadaşlar. Malzeme listesini sayarken düğmeleri 6 düğme olarak başta söylemiştim ama 7 düğme kullanmak daha uygun oldu. Yani düğme sayısını 7 düğme olarak almanızı rica ediyorum arkadaşlar. Ve ben düğmelerimi 22 sıra arayla ördüm. Dilerseniz 20 sırada bir de iliklerinizi açmanız mümkündür. Muntazam bir şekilde denk gelecektir arkadaşlar. Şimdi lafı fazla uzatmadan hemen yapımına başlayalım. Hırkamda kullanacağım malzemelerim: 3 tane Nako Elite Baby kullanacağım. İpim 100 gram ağırlığında ve 250 metre uzunluğunda bir ip. Aynı renkte krem rengi ile örmek isteyen arkadaşlar için renk numarası 99064. 3,5 numara şişle öreceğim arkadaşlar hırkamı. Sadece lastik kısımlarında 3 numara şiş kullanacağım. Siz de aynı şekilde lastik kısımlarını 3, diğer kısımları, kalan kısımları 3,5 numarayla örerek hırkanızı oluşturabilirsiniz. Ya da eğer elim biraz sıkı diyorsanız 4 numara şişleri de kullanabilirsiniz. Ve toplamda 6 tane de düğmem olacak hırkamı tamamlamak için. Şimdi öncelikle ipime, toplam şişime, 3 numaralı şişime 101 ilmek attım ve toplam 8 sıra bir ters bir düz yaka lastiğimi ördüm. 5. sıramın sonunda ilk iliğimi açtım. Kız çocuğu olduğu için sıra sonunda, erkeklerde solda olmak üzere sıra başında, kızlarda sağ önde olmak üzere sıranın sonunda iliğimizi açıyoruz arkadaşlar. 5. sıranın sonunda ilk iliğimi açtım. Toplam 8 sıra bir ters bir düz lastiğimi tamamlıyorum ve devam ediyorum. Lastiğimi 3 numara ile tamamladıktan sonra elime 3,5 numaralı şişimi alıyorum ve ilk sırama başlıyorum arkadaşlar. İlk sıramı ters olarak öreceğim çünkü bu sırada ben volan kısmını, fırfır kısmını yapacağım. Onun için ilk sıramız ters ilmeklerden oluşacak. Baştaki ve sondaki 9'ar ilmeğimi yine lastik olarak bırakacağım. Yani bir ters bir düz lastik olarak ilk 9 ilmeğimi öreceğim. Sonrasında ters örgü olarak devam edeceğim. Sıra sonundaki 9 ilmeğimi yine lastik için bir ters bir düz olarak örmeye devam edeceğim. Bu ilk sıramı bu şekilde ters olarak tamamlıyorum. Örgümün ters yüzüne geldiğimde, arka yüze geldiğimde yine normal şekilde ters olarak örgümü örmeye devam ediyorum ve bir sonraki düz sırama gelip robamı oluşturmaya, artırmalarımı yapmaya başlıyorum. İlk sıramı ters örgü olarak tamamladım. Bir sonraki düz sıramı normal şekilde ters örgü olarak örüp sonraki düz sırama geldim arkadaşlar. Kenarlardaki 9 ilmeğimi lastikler için bir ters bir düz olarak örmeye devam edeceğim bütün hırka boyunca. Şimdi bir sonraki düz sıradayım ve ayrımlarımı, roba ayrımlarımı yapmaya başlayacağım. Ayrımlarımızı bu tabloya göre uygulayacağız. Önlerde 18, kollarda 14 ve arkada 29 ilmek bırakacağız. Ayrım yerlerinde ortada ikişer ilmek kalacak. Şimdi 9 ilmek lastik, 9 ilmek düz örgü olarak ilk ön parçamı örüp geldim. İlk ayrım yerindeyim. Gizli arttırmalar yaparak robamızı oluşturmaya başlıyoruz. Gizli arttırma yaparken ortada kalacak olan şuradaki 2 ilmeğimin iki tarafından ilmek çıkaracağım. Yani şu kısımdan, şuradan ve şuradan şu ipleri kullanarak buralardan ilmekler çıkararak arttırmalarımı yapmaya başlayacağım. Bu 2 ilmeğimin sağ tarafından buradan ilmek çıkarırken ipimi şişime üstten alta doğru, yani bu şekilde
Şişimin üzerine ipi alıyorum ve bu ilmeği şu önden alarak örüyorum. İşaretleyicimizi takalım. 2 ilmeğimi örüyorum. İki ilmeğimin sol tarafından, şimdi sağ tarafından artırmamı yaptım. Sol tarafından artırmamı yaparken bu sefer buradaki ipimi şişime alttan üste doğru bu şekilde. Bakın. Sağ tarafta tersini yaptım. Üstten alta doğru aldım. Burada alttan üste doğru. Şişime buradaki ipimi alıyorum. Ve bu ilmeğimi ben arkadan, yani önden değil de şu arkadan alarak örüp artırmamı yapmış oluyorum. Sıradaki 14 ilmeğimi kol için düz örgü olarak öreceğim. Ve gizli artırmayı size bir kez daha göstermek istiyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. İkinci arttırma yerime geldim. Dediğim gibi sıradaki 2 ilmeğim ortada, artırmalarımın ortasında kalacak olan 2 ilmek olacak. Bu ilmeğimin iki tarafından, şu kısımlardan ilmek çıkararak artırmalarımı yapacağım. İlmeklerimin sağ kısmından artırma yaparken şişimi üstten alta doğru bu şekilde geçiriyorum. Buradaki ipi bu şekilde ilmek halinde alıyorum ve önden örerek artırmamı yapıyorum. İki ilmeğimi örüyorum. İki ilmeğimin solundan ilmek çıkarırken, solundan artırma yaparken bu sefer buradaki ipimi alttan üste doğru bu şekilde alttan üste doğru şişime alıyorum ve arkadan örüyorum. Yani gizli artırmalarımı yaparken ortadaki 2 ilmeğin sağ tarafından artırma yaparken üstten alta doğru alıp önden örüyoruz. 2 ilmeğimizin solundan artırma yaparken ilmeğimizi alttan üste doğru alıp arkadan örüyoruz. Bu şekilde artırmalarımızı yapmış oluyoruz. Sırama aynı şekilde artırmalarımı, buradaki sayılara dikkat ederek artırmalarımı yaparak devam edeceğim. Bundan sonrası bu şekilde robamızı artırarak devam edecek arkadaşlar. Toplam 14 kez artırma yaptıktan sonra, şu kısımda 14 artırma yaptıktan sonra bu ilk sıramızda yaptığımız bir sıra ters örme işlemini tekrar edeceğiz. Tekrar ikinci volanımızı, ikinci fırfır kısmını oluşturmak için yapacağız bu işlemi. Yani şimdi buralarda toplam 14 kez artırma olana kadar örgümüzü normal şekilde düz olarak örüp artırmalarımızı yapmak suretiyle robamızı genişletiyoruz. Bu robada ters sıralarda herhangi bir işlem yok. Ters sırada bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp ön sırada, düz sırada artırmalarımızı yaparak robamızı toplam 14 defa artırma yaparak genişletip devam edeceğiz. Robamızı genişletmeye devam ederken iliklerimizi de açmayı unutmayalım arkadaşlar. İlk iliğimizi 5. sıramızın sonunda açtık. Bu ilk iliğimizden sonra 22 sıra daha örüp ikinci iliğimizi açacağız. 22 sıra arayla toplam 6 ilik açıp hırkamızı tamamlayacağız. Arkadaşlar biraz önce toplamda 14 artırma yapacağımızı söylemişim. Yanlışlıkla 16 artırma olacak. Sizler de robanızı toplamda 16 artırma olacak şekilde genişlettikten sonra devam edeceğiz. Robamdaki artırma işlemini toplam 16 kez yaptım arkadaşlar. Şimdi bu robaya başlarken yaptığımız ilk sıradaki bir sıra ters örme işlemini tekrarlayacağız. İkinci volan kısmı için. Bu arada ilk iliğimizi biz 5. sırada açmıştık.
22 sıra sonra ikinci iliğimi de açtım. Bu şekilde 22 sıra arayla iliklerimizi de koymayı unutmayacağız. Şu an örgümün düz tarafındayım. Bu sırada sadece bu kenardaki 9'ar ilmekten oluşan lastik kısımları hariç tüm ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Artırma yapmadan buradaki artırma kısmındaki ilmeklerle dahil sadece bir sıra ters olarak öreceğim. Ters sırada yine normal şekilde ters olarak bütün ilmeklerimi örüp bir sonraki düz sırama geleceğim arkadaşlar. Bundan sonrası yine artışlarım devam edecek. Bir sıra bu şekilde ters ördükten sonra şuradaki artırmaları aynı şekilde aynı hizada devam ediyor olacağız. Zannediyorum bir 6 veya 7 artırma daha yaptıktan sonra robamızı tamamlamış olacağız. Şimdi bir sıra tersimizi örelim. Bir 5-6 sıra yine artırmalarımızı yaparak devam edelim. Robamda bir sıra ters ördükten sonra 6 sıra daha artış yaparak robamı tamamladım arkadaşlar. 16 defa artış yapmıştım. Sonrasında bir sıra ters ördüm ve 6 defa daha artırma yaparak, yani toplamda 22 artırma yaparak roba çalışmanı şu anda tamamladım. Yine 22 sıra arayla iliklerimizi açmayı da unutmuyoruz. Bunu da bir kez daha hatırlatmış olayım. Şimdi bu sıramızda ön parçamızı şuradaki ayrım yerindeki 2 ilmeğe gelene kadar öreceğiz ve kolumuzu örmeye başlayacağız. Öncelikle kolları öreceğiz. Bu sıradan sonra modelimizi uygulamaya başlayarak öncelikle kollarımızı öreceğiz. Daha sonra bedene geçeceğiz. Ön parçamı örüp kolumun baş kısmına geldim arkadaşlar. Şimdi bu artırma yerlerindeki arada kalan şu 2 ilmeğimin bir tanesini bedene, bir tanesini kola vereceğim. Dediğim gibi bir tanesi beden için öreceğim, bir tanesini de kol için öreceğim. Şimdi bu kolumuzun ilk sırasını hiçbir işlem yapmadan normal şekilde düz olarak öreceğiz. Yani buradan düz olarak örmeye başlayacağım. Bir sonraki artırma yerindeki 2 ilmeğimin ilkini kolumun son ilmeği olarak bunu öreceğim. Yanındakini beden için bırakacağım. Buradan geri dönüp ters sırada yine ilmeklerimi ters olarak örüp tekrar buraya gelip bedenimdeki modelimi oluşturmaya başlayacağım. Kolumda modeli uygulamaya başlayacağım sırama geldim arkadaşlar. Ben aslında ilk kolu sizlere daha net bir anlatım yapabilmek için, daha net gösterebilmek için ördüm. Şöyle şu şekilde göstermek istiyorum. Evet. Şöyle modelimizi kolumuzda toplam 9 kez tekrar ederek ördük ve lastiğimizi örerek bitirdik. Modelimi ilk 4 uygulaması boyunca kenarlarda herhangi bir eksiltme işlemi yapmadım. 4. modelim bittikten sonraki sırada eksiltmemi yapmaya başladım. Bu şekilde her model bitiminde eksiltmelerimi yaparak kolumu daraltarak örüp bitirdim arkadaşlar. Şimdi uygulamasına başlıyoruz. Modelim 8'in katları artı 3 ilmekten oluşuyor. Şu an kolumda 58 ilmek var. Yani 8'in katı olan 56'dan 2 tane fazla, ama ben 3 tane ilmek ihtiyacım olduğu için kol için buradan bir tane artış yapıyorum. İlmeklerimi 59'a tamamlıyorum. Şimdi modelimin şu an ilk sırasındayım, düz sıradayım. Öncelikle ilk 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru keseceğim. Sola doğru kesme yaparken ben 2 ilmeğimi, düzeltiyorum. İlk 3 ilmeğimi düz ilmek olarak ördükten sonra sıradaki 2 ilmeğimi sağa doğru kesmem gerekiyor. Sağa doğru kesmeleri yaparken 2 ilmeğimizi ilmeklerimizin solundan bu şekilde birlikte alarak bu şekilde sağa doğru bir kesme işlemi yapmış oluyoruz. Tabii bu söylediğim ilmekleri benim gibi görünenlerin, yani ilmek yönü benim şu an gözüktüğü gibi
görünenler için. Eğer sizin düz tarafta ilmekleriniz böyle değil de şu şekilde görünüyorsa, sizin alış yönünüzden dolayı ilmekleriniz eğer bu şekilde görünüyorsa, öncelikle sizin ilmeklerinizi böyle benimkinin yönünde çevirip ondan sonra iki ilmeği gösterdiğim şekilde şuradan birlikte alarak örmeniz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi sıra başında ilk 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeği sağa doğru bir kesme, sağa doğru kesme yaptım. Bir tane doluyorum. Bir ilmek düz. Bir tane doluyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi bu sefer sola doğru kesme yapacağım. Sola doğru kesmeleri yaparken ben ilk ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi örüp örmediğim ilk ilmeğimi ikincinin üzerinden bu şekilde geçirerek sola doğru bir kesme işlemi yapmış oluyorum. İlk motifimi bitirdim. Arada 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 3. Tekrar motifime başlıyorum. İlk 2 ilmeğimi öncelikle sağa doğru kesiyorum. Bu şekilde birlikte alarak bir dola, bir düz ör, bir dola ve sıradaki 2 ilmeğimi bu sefer sola doğru kesiyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinciyi örüp ilk ilmeğimi diğerinin üzerinden bu şekilde geçirerek sola doğru kesmiş oluyorum. Ve ikinci motifimi tamamlayıp arada 3 ilmek düz örüyorum. Bu sıralamayı takip ederek tamamlıyorum. Sıramın sonuna geldiğimde yine sonda 3 ilmek olarak son motifimi yaptıktan sonra burada 3 ilmek yine kalacak. 3 ilmek düzümü örüp ters sırada herhangi bir işlem yapmaksızın bütün ilmeklerimi ters olarak örüp bir sonraki düz sırama geleceğim arkadaşlar. Bu modelimizde ters sıralarda hiçbir işlem yok. Onun için bundan sonra ters sıraları tekrarlamayacağım. Modelimizin düz yönünde, düz tarafta modelimizi uygulayacağız. Ters tarafta sürekli bütün ilmeklerimizi ters olarak örüp sonraki düz sıralarımıza geleceğiz. Bir sonraki düz sıradayım. Bu sıramda sıra başındaki ilk 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sıradaki 2 ilmeği ilmeklerimin sol tarafından bu şekilde alarak sağa doğru kesiyorum. Yani yine aynı sağa doğru bir kesme yaptık ama bu sefer bir ilmek kaydırarak yapmış olduk. 2 düzden sonra sağa doğru bir kesme yaptım. 2 ilmeğimi birlikte aldım. Bir dola, sıradaki 3 ilmeği düz olarak ör. Bir dola ve sıradaki 2 ilmeği sola doğru kesme şeklinde motifimi oluşturmaya devam ediyorum. Şöyle. İlk motifimi oluşturdum. Bu sefer arada bir ilmek düzüm olacak. Aradaki bir ilmek düzümü örüyorum. Tekrar motifi uygulamaya devam, yani ikinci motife geçtim şu an. İlk 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Bir tane doluyorum. Sıradaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane doluyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. İkinci motifimi tamamladım ve arada bir ilmek düz örüp sonrasında 3. motifimi uygulamaya devam edeceğim. Bu sıramı da bu şekilde tamamlayıp sonda yine 2 ilmek düz kalacak. O 2 ilmeği örüp ters sıramızda örüp sonraki düz sıramıza geliyoruz. Sonraki düz sırama geldim. Modelim şu an bu şekilde görünüyor. Bu sırada yine kenardan 3 ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. 1 2 ve 3. Sıradaki 2 ilmeğimizi yine aynı şekilde sağa doğru keseceğiz. Bu şekilde ilmeklerin solundan birlikte alıp sağa doğru kesiyoruz. Bir tane doluyorum. Bir düz ör. Bir tane dola ve sıradaki 2 ilmeği bu sefer sola doğru kesiyorum.
Ve arada 3 ilmek düz örüyorum. Motifimi bitirdim. Aralarda 3 ilmek düz öreceğim. Tekrar motifimi üst kısmına uygulamaya başladım. 2 ilmek, sıradaki 2 ilmeğimi bu şekilde sağa doğru kesiyorum. Bir dola, bir düz ör, bir dola ve sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Ve arada 3 ilmek düz örüyorum. Şöyle göstermek istiyorum size. Modelimizi bir sonraki tel sıramıza gittiğimizde net bir şekilde ortaya çıkmış olacak. Bu bizim modelimizin son sırası. Yani toplamda bundan sonraki tel sırayı da ördüğümüzde 6 sırada modelimizi tamamlamış olacağız arkadaşlar. Sıra sonuna kadar örüp ters sıramızı örüp sonraki sıramıza geliyoruz. Toplam 6 sırada modelimiz tamamlandı arkadaşlar. Bu şekilde ilk motiflerimizi oluşturmuş olduk. Şimdi bu 2 sıra boyunca hiçbir işlem yapmadan düz örgü olarak öreceğiz. Her 6 sırada model bitiminden sonra 2 sıra üzerinde düz örgü olarak öreceğiz. 2 sıradan kastım bir defa gidip gelmek şeklinde arkadaşlar. Yanlış anlaşılmasın. Bir defa bu şekilde düz örgü olarak gidip gelip sonrasında ikinci motifimizi üzerine uygulamaya başlayacağız. İkinci motif uygulamamızda yine aynı hizada değil de bu sefer motifler şu aralara şöyle denk gelecek şekilde motiflerimizi uygulamaya devam edeceğiz. Motiflerimin ikinci uygulamasını yapacağım sıradayım şu an arkadaşlar. Bu şekilde ortaya çıktı. Şöyle yakın plandan göstermiş olayım. Dediğim gibi bu sırada modellerimizi aynı hizada değil de aralara denk gelecek şekilde uygulayacağız. Bu kenarda da yarım olacak şekilde modellerimizi uygulayacağız. Şu parçadan ben size şöyle göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi kenara denk gelen motifimizi yarım olarak uygulama yapacağız arkadaşlar. Şimdi sıra başında ilk 2 ilmeğimizi düz olarak örüp başlayacağız. İki ilmek düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Şu an yarım olan motifi uygulama yapıyorum. Bir tane doladım. Sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru keseceğim. Onun için ilk ilmeği örmeden alıp ikinci ilmeğimi örüyorum ve ilk ilmeği diğerinin üzerinden geçirerek sola doğru kesmemi yapmış oluyorum. Sıradaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arada kalan 3 ilmek bu. Şimdi burada model uygulamamı tekrar ikinci motifimi uygulamaya başlıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Bir tane doluyorum. Bir tane düz örüyorum. Bir tane doluyorum ve sıradaki 2 ilmeğimi bu sefer sola doğru kesiyorum. Ve arada 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar motifimi uygulayacağım. Sıradaki 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum ve sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Ve 3 ilmek düz örüyorum araları oluşturmak üzere. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Sıramın sonuna geldiğimde şu kısımda arkadaşlar son motifimi uyguladıktan sonra şurada yine yarım olacak şekilde bir motif uygulaması yapacağız. Bu kısma kadar gelelim. Şuradaki son motifimizi koyalım. Şu kısmı yine birlikte size göstererek yapalım arkadaşlar. Sıramın sonuna geldim. Şurada son motif uygulamamı araya denk gelecek şekilde yaptım. Şu an şişimde toplamda 7 ilmek kaldı arkadaşlar. 3 ilmeğimi araları oluşturmak üzere düz olarak örüyorum. Şöyle. Sıradaki 2 ilmeğimi bu sefer sağa doğru bir kesme. Sıra başında sola doğru kesme yapmıştık. Şimdi sıra sonunda sağa doğru bir kesme yapacağız. Bu şekilde 2 ilmeğimizi birlikte alıp
sağa doğru kesiyoruz. Bir tane doluyoruz ve sıra sonundaki 2 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Ters sıramızı örüp sonraki düz sıramıza geliyoruz. Sıramın başında yine yarım olarak motifimi uygulamaya devam ediyorum. Sıra başındaki ilk 3 ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bir tane doluyoruz. Sıradaki 2 ilmeğimizi sola doğru kesiyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bu sefer bir ilmek, arada bir ilmek kalacak bu sefer motifler arasında. Bir ilmek düzümü örüyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Bir tane doluyorum. Sıradaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Bir tane doluyorum ve sıradaki 2 ilmeği sola doğru kesiyorum. Ve aralarda kalacak olan bir ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sıramı bu şekilde tamamlayacağım. Sıra sonuna geldiğimde yine yarım motifimizin uygulamasını göstereceğim arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Şişimde 6 ilmeğim var. Sıradaki bir ilmeği aradaki ilmeği oluşturmak üzere düz olarak örüyorum. Yanındaki 2 ilmeği sağa doğru keseceğim. Bu şekilde sağa doğru bir kesme yapıyorum. Bir tane doluyorum ve sırada kalan 3 ilmeği düz olarak örüp ters sıramı da örüp geliyorum. Sonraki düz sırama geldim. Sıra başında 2 ilmek bu sefer düz olarak örüyorum. Bir tane doluyorum ve sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Ortadaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. İlk motifimi, yarım olacak motifimi oluşturdum. Ortada 3 ilmek düz ördüm. Şimdi ikinci motifimin son kalan kısmını, son 2 sırasını şu an yapıyorum. Sıradaki 2 ilmeğimi sağa doğru kesiyorum. Bir dola, sıradaki bir ilmeğimi düz örüyorum. Bir dola ve sıradaki 2 ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Ve aradaki 3 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar örüp yine sondaki yarım ilmeğimi göstererek devam edeceğim arkadaşlar. Sıra sonunda şişimde son 4 ilmeğim kaldı. Son motifimi uyguladıktan sonra 3 ilmek düz ördüm ve 4 ilmek kaldı şu anda. İlmeklerimin ilk 2 tanesini sağa doğru keseceğim. Bu şekilde sağa doğru keseceğim. Bir tane ilmeklerimiz tabi sağa doğru keseceğim. Bir tane dolayacağım ve 2 ilmeğimi, sonuna kalan 2 ilmeğimi düz olarak öreceğim ve sıramı ve motifimi tamamlamış olacağım arkadaşlar. Şu an ikinci motifimi ben tamamlamış oldum. Ters sıramı gideceğim. Sonrasında bir sırada düz örgü olarak, pardon, 2 sıra bir defa gidip gelmek şeklinde 2 sırada düz örgü olarak gidip geleceğim. Burada söylemiştik. Her motif bitiminden sonra 2 sıra düz örgü olarak aralarda gideceğiz demiştik. Bu şekilde şu andan itibaren 3 sıra tamamlamış olacağım ve sonraki oradan sonra da kaldığımız yerden devam edeceğiz. Modelimizi 2 defa uygulamış olduk arkadaşlar. Şimdi 2 defa daha modelimizi bu şekilde aynı şekilde uygulamayı yapacağız. Toplam 4 defa motifimizi bu şekilde uyguladıktan sonra kenarlardan eksiltme işlemine başlayacağız. 4. motifimizi uygulayıp şu 6. sırasını bitirdikten sonraki sırada kenarlardan eksiltmelerimize başlayacağız. Oraya kadar örüp geliyoruz. Modelimi 4 kez tekrarlayıp 4. motifimi koyduktan sonra düz öreceğim sıraya geldim arkadaşlar. Bu sırada yanlardan eksiltmeleri başlayacağım.
Bundan sonra her model bitiminden, yani 6 sıra modelimizi ördükten sonra, hani 2 sıra düz olarak öreceğiz ya, o 6. sıramızdan sonra 7. sıraya geldiğimizde düz öreceğimiz kısımda yanlardan birer tane eksiltmek suretiyle kolumuzu daraltmaya başlıyoruz arkadaşlar. Yanlardan eksiltirken, sıra başındayken eksiltmemizi sola doğru yapacağız. Yani sola doğru kesmeyi nasıl yapıyorsak o şekilde yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden alacağım. İkinci ilmeğimi örüp ilk ilmeğimi diğerinin üzerinden bu şekilde geçirerek buradan bir ilmek eksiltmiş olacağım. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar öreceğim. Sıra sonuna geldiğim zaman iki ilmeğimi bu sefer sağa doğru, hani iki ilmeğin solundan birlikte alarak sağa doğru kesiyorduk. O şekilde sağa doğru keserek birer ilmek sonlardan eksiltmiş olacağım arkadaşlar. Sıranın sonundaki iki ilmeğimi bu sefer sağa doğru kesiyorum arkadaşlar. Bu şekilde iki ilmeğimi ilmeklerimin solundan birlikte alarak burada bir ilmek eksiltmiş oluyorum. Kolumda ilk kenardan eksiltme işlemimi yaptım arkadaşlar. Bundan sonra her bir motif bitiminde şu aralardaki düz sıraya geçtiğimde kenarlardan bu şekilde birer ilmek eksiltmek suretiyle kolumu daraltacağım. Toplam 6 kez bu şekilde eksiltme yapacağım ve kolda toplam 9 motif örmüş olacağım. Eksiltmelerimi yaparken tabi kenarlara motiflerim yarım olarak denk gelmeye başlayacak. Şu tam olan kolda ben size göstereyim şöyle. Şöyle yakın plandan bakın gösterecek olursam şu ilk 4'te zaten bu şekildeydi. Şuradan itibaren bu şekilde daraltmadan sonra kenara yarım olarak denk gelen şöyle şurada ve şurada motifler var. Yarım motifleri kenarda ne şekilde yapacağımızı biraz önce anlattım. O anlatımı takip ederek kenara denk gelen motifleri bu şekilde yarım olarak örerek örgünüzü tamamlayacaksınız arkadaşlar. Toplamda işte şu anki eksiltmelerimizi yaparak toplamda 9 motif olana kadar öreceğiz. Son motifimizden sonraki düz sıramızda yine son kesme işlemimizi yapacağız. Bu şekilde toplam 6 kez kesmiş olacağız. Şu an şişimizde başlangıçta 59 ilmeğimiz vardı. 6 kez kesmeden sonra 12 ilmeğimiz eksilmiş olacak. Yani 47 ilmeğe düşmüş olacağız. Şu noktaya geldiğinizde şişinizde 47 ilmek kalmış olması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde motiflerimizi tamamladıktan sonra sonraki düz sıraya geçtiğimizde elimize bu sefer 3 numaralı şişimizi alıyoruz. Lastiğimizi 3 numaralı şişimizle bir ters bir düz olarak toplam 8 sıra olarak örüyoruz ve kesimini yapacağız arkadaşlar. Kolumda motifimi toplam 9 kez uyguladım. Her motiften sonra kesme işlemlerini tamamlayarak şu kısımda son kesme işlemini de yaptıktan sonra elime 3 numaralı şişimi alıp toplam 8 sıra lastiğimi ördüm. Şimdi kesip kolumu bitireceğim arkadaşlar. Örerek kesme tekniğini uygulayarak lastiğimizi keseceğiz. Bu kesme yönteminde düzgün bir kenar elde edebilmek için önemli olan şey örgümüzü örerken ilmek yönüne göre örmek. Yani ilk ilmeğimi örmeden şöyle ilk ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki ilmeğim ters. Onun için onu ters olarak örüyorum. İpimi arkaya alıyorum. Kesme işlemlerini yaparken daima ipim arkada olacak. İlk ilmeğimi diğerinin üzerinden bu şekilde geçirerek bir ilmek kesmiş oluyorum. Sıradaki ilmeğim düz. Onun için onu düz olarak örüyorum. Önceki ilmeği onun üzerinden geçirip kesiyorum. Sıradaki ilmeğim ters. Ters olarak örüyorum. İpimi arkaya geçiriyorum. Ve bu şekilde kesiyorum. Düz ilmeğimi düz olarak örüp kesiyorum. Ters ilmeğimi ters olarak örüp
bu şekilde kesiyorum. Burada kesme işlemini yaparken ne elinizi çok fazla sıkın ne de çok gevşek bırakın arkadaşlar. Lastiğinizin ölçüsünde hani gitmeli. Eğer çok gevşek bırakırsanız açılma olacaktır. Çok sıkı bırakırsanız bu sefer de kolda rahatsız etme ihtimali bulunacaktır. Onun için aynı hizada olmasına dikkat ederek belli bir sıkılıkta keserek kolumuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Kol kesimimi bitirdim. İpimi de biraz uzunca bıraktım dikiş için arkadaşlar. Şimdi şu an siz şu ön parça şurası ön parçayı örüp ilk kol parçayı bu şekilde bitirmiş oldunuz. Kolunuzu kesimini yaptıktan sonra tekrar şu arka beden parçası şu kısmında ipinizi bağlayıp arka bedeni örüp sonrasında yine kolu buradan örmeye devam edip şu kısma kolun ayrım yerine 2 ilmeğin birini bedene birini kola verecek şekilde buraya kadar gelip tekrar buradan kolunuzdan geri dönüp burada modelinizi şu kısımda koymaya başlayarak ikinci kolunuzu da örüp bitireceksiniz arkadaşlar. Ve sonra bu kolda bittikten sonra diğer ön parça şuradan tekrar ipinizi bağlayıp bu parçayı da ördükten sonra sıra başına geleceğiz ve beden ilmeklerimizi bir araya toplayıp bedenimizi örmeye başlayacağız arkadaşlar. Şu an beden ilmeklerim şişimde bu şekilde bir ucunda toplu. Bedenimin ilk ters sırasındayım arkadaşlar. Bedenimde şu an kenar ilmekleri olan 9'ar ilmek hariç toplamda 135 ilmeğim var. Modelimin 8'in katları artı 3 ilmekten oluştuğunu biliyoruz modelimizin. Onun için 135 sayısını 139'a tamamlayacağız. Yani şurada koltuk altlarında ikişer ilmek atarak ilmek sayımızı lastikler hariç olmak üzere 139 ilmeğe tamamlayacağız. Yani 136 8'in katı artı 3 ilmekle model kurulumu yapacağız arkadaşlar. Şimdi buradaki ilk ön parçadan ters sırada örgümüzü koltuk altına kadar örüyoruz. Burada artışımızı yaparak başlayacağız. Koltuk altına geldim. Burada 2 ilmek şişime bu şekilde atarak artış yapacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Ve bedenimi örmeye devam edeceğim. Diğer koltuk altıma geldiğimde yine aynı işlemi tekrarlayacağım. Burada 2 ilmek daha atıp sıramı tamamlayacağım ve sonraki düz sırama geçmiş olacağım. Bedenimin ilk düz sırasına geçmiş olacağım. Arkadaşlar şu an bedenimin ilk düz sırasındayım. Şurada sıra başlangıcım. Şimdi bedenimde modelimi uygulamaya başlayacağım. Koldaki anlatımı takip ederek aynı şekilde modeli uygulayacağız. Kenarlara denk gelen motifleri aynı şekilde burada yaptığımız şekliyle yarım ilmek olarak uygulamaya devam edeceğiz. Bu arada lastiklerimizde de 22 sırada bir iliklerimizi açmayı da unutmayacağız. Başta ben 6 düğme olarak hesaplamıştım ama şu anki hesabıma göre 7 düğme herhalde 7 ilmek açacağız gibi görünüyor. Çünkü en az bir 40-41 santim kadar hırkamızın boyunun olmasını istiyorum. Modelimizi bedenimizde 10 defa tekrarlayacağız. Kolumuzda 9 kez tekrarlamıştık. Bedenimizde modelimizi 10 kez uygulama yaptıktan sonra lastiklerimizi de örüp bitireceğiz arkadaşlar. En son olarak da şu kısımlardaki volan çalışmamızı yapıp inşallah hırkamızı tamamlayacağız. Beden kısmında modelimi toplam 10 defa tekrarlayıp bitirdim arkadaşlar. Modelimi örüp bitirdikten sonra elime 3 numaralı şişimi alıp toplam 8 sıra lastiğimi ördüm ve kolda uyguladığımız örerek kesme tekniğini uygulayarak tamamladım bedeni arkadaşlar. Şimdi sıra roba kısmındaki volanları, fırfırları yapmaya geldi. Elimize 3,5 numaralı şişimizi alıp başlayacağız. Robamın başlangıç kısmında hemen lastikten sonra şurada ördüğüm bir tane ters sıra vardı arkadaşlar. Şimdi o ters sıranın başına geliyorum. Lastikten hemen sonraki ilmeğe şuraya ipimi bağlayıp buradaki ters ilmeklerimi şişime almak suretiyle buradaki volanımı oluşturmaya
başlıyorum. Sizlere daha net gösterebilmek için ben alttaki volan kısmını tamamladım arkadaşlar. Şöyle hırkamızın robası bittiğinde şu kısma da aynı şekilde volanımızı örüp bitirdiğimizde hırkamızda 2 tane böyle fırfırlı volanlı çalışmamız olmuş olacak. Şimdi ne yaptık burada? Kısaca ben bu kısmı size özetleyeyim. Sonra üst kısımda ne şekilde yaptığımızı uygulamalı olarak da göstereceğim. Şu kısmı arkadaşlar hemen lastiğimin bittiği noktaya buraya ipimi bağladım. Üst tarafta yani şuraya ipimi bağlayacağım. Sonrasında bu önümde görünen ters ilmekleri şişime takarak burada yaptığım çalışma şişime takarak sıra sonuna kadar ilerledim. Bir sonraki sıra bitimindeki şuradaki lastik kısmına kadar geliyorum. Buradan geri dönüp bir sıra ters olarak öreceğim. Sonrasında bir sonraki sıraya geçtiğimde modelimi uygulamaya başlayacağım. Beden kısmında uyguladığımız modelimizi bir kez de burada uygulayacağız. Tek bir motif olmak üzere bir defa modelimizi uygulayacağız. Modelimiz bittikten sonra 3 sıra düz örgü olarak öreceğiz. En son ters sıraya geçtiğimiz zaman da örgümüzü keserek bu görüntüyü uçlarda bu görüntüyü elde edeceğiz arkadaşlar. Şimdi söylediğim gibi şu kısma ipimizi bağlayalım. 3,5 numaralı şişimizi alıp başlayalım. Hırkamın yakasında şu kısma hemen ipimi bağladım arkadaşlar. Şu önümüzdeki ters sıradaki bütün ilmekleri şişimize takarak ilerleyeceğiz. Şimdi bu kısımda şişimize takarken yapacağımız şey şu arkadaşlar. Önümüzdeki şu ters sıranın şöyle yakın plandan göstereyim ben size. Bu ters sıranın ilmekleri, şuradaki ters ilmekleri görüyorsunuz. Şu an bu sırada hem altta hem üstte, bakın. Hem altta hem üstte, hem altta hem üstte ipler gözüküyor. Biz bu iplerin hepsine, yani hem üsttekine hem alttakine batmak suretiyle ilmeklerimizi çıkaracağız. Böylece buradaki ilmek sayımızı artırarak başlamış olacağız arkadaşlar. Bir tığ kullanarak buradaki ilmek çıkarma işlemlerinizi daha rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Özellikle de başlangıçta ilk ilmekleri alırken. Şurada ilk ilmeğimin bakın şu kısımda gözüküyor. Üstteki ipi gözüküyor. Oradan girip ilk ilmeğimi şişime taktım. Hemen yanında bakın şu an şunu taktım. Şurada alttaki ilmeğin alttaki ipi gözüküyor. İlmeğin hani bir üstte bir altta ipi var ya bir ilmeğin alttaki ipi gözüküyor. Şimdi oradan ilmeğimi bu şekilde çıkartacağım. Hemen yanındakine bakıyorum. Şöyle şu kısımda bakın. Üstteki ipi gözüküyor. İlmeklerimi bu şekilde takarak ilerleyeceğim arkadaşlar. Eliniz biraz alışınca şişle de devam edebilirsiniz. Şöyle bakın sıradaki ilmeğin şu alttaki ipi gözüküyor. Bu şekilde alttan üste doğru şişimi geçirerek şişimin üzerine ipimi alıyorum. Bir sonraki bak şurada gözüküyor. Bu şekilde hiçbirini atlamadan ters sıradaki bu ilmeklerin hem alttaki hem üstteki gözlerine diyeyim batarak ilmeklerimizi çıkarıyoruz. Sıra sonunda lastik kısmına kadar bu şekilde ilerleyerek devam ediyoruz arkadaşlar. Yakadaki ilmeklerimi şişime topladım şu an arkadaşlar. Şimdi şu kısımdan şu an örgünün ters yüzünde, iç yüzünde kalmış olacak. Şurası düz yüzü. Buradan bir sıra ters olarak öreceğim. Sıra başına geldiğimde bedende uyguladığım modeli yine burada uygulamaya başlayacağım arkadaşlar. Ama tabi modeli uygulayabilmek için yine 8'in katları artı 3 ilmeğe ihtiyacım var. Şu anki ilmeklerimi saydığım zaman benim 166 ilmeğim var. Ama benim 160 artı 3 ilmeğe, 163 ilmeğe ihtiyacım var. Fazladan 3 ilmek olmuş. Onun için şimdi bu ters sırayı örerken bu 3 ilmeği şişimden düşürmek suretiyle toplam 163 ilmeğe düşürmek istiyorum arkadaşlar. Bunu yaparken de bir tane başta
tane ortada ve bir tane sonda ilmek düşürerek sayıyı 163'e çekmiş olacağım. Bu şekilde sonraki sıramda modelimi uygulamaya başladığımda modelim tam olarak kenarlarda 3'er ilmek kalacak şekilde denk gelmiş olacak arkadaşlar. Bu ilmeğimizi düşürürken sadece bir ilmeği yokmuş kabul edeceğiz. Örmeyeceğiz onu. Şöyle baştaki 2 taneyi öreyim. Yanındaki bir ilmeği düşürdüm. Şöyle şişimden çıkarıyorum. Yokmuş gibi kabul ediyorum ve yanındakini örmeye başlıyorum. Burada bir boşluk oluşmayacaktır arkadaşlar. Bir sıkıntı olmayacaktır. Buradaki düşürdüğümüz ilmeği ipini hani şuradan şöyle biraz geriye doğru çekmek suretiyle burada gidermiş olacağız. Bu şekilde örgümün ortasına kadar ilerleyeceğim. Ortada bir ilmek daha düşüreceğim ve örgümün sonuna, sıra sonuna geldiğimde yine bir ilmek daha düşürüp 3 ilmeği düşürüp toplamda dediğim gibi 163 ilmek olarak bir sonraki sıraya başlayacağım arkadaşlar. Ters sıramı örüp sonraki düz sıraya geldim arkadaşlar. Dediğim gibi şu an şişimde 163 ilmek var. Bu sırada modelimi kenarda ilk 3 ilmeğimi düz örüp modelimi uygulamaya başlayacağım. Bir motif bitecek şekilde uygulayacağız. Motif bitiminden sonra 3 sırada düz öreceğiz ve sonrasında kesimini yapacağız arkadaşlar. Bir motif uygulaması ve 3 sıra düz örgüden sonra olan kısmını şu an kesip bitiriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi 3 sıra düzümü ördüm ve ters sırama geldim. Ters sıramda şu görüntüyü, bu gördüğünüz görüntüyü elde etmek için önde bir sıra böyle haroşa görüntüsü elde ederek kesebilmek için ters tarafta düz olarak kesiyorum. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüp ilk ilmeğimi diğerinin üzerinden bu şekilde geçirerek örerek kesme tekniğini kullanarak kesip bitireceğim arkadaşlar. Sıra sonuna kadar bu şekilde yapıp bitiriyoruz ve sonrasında sizler diğer ikinci volan kısmına devam edeceksiniz. Yakamızdaki ilk volan çalışmamızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Şöyle şu şekilde yakın plandan göstermek istiyorum. Gerçekten tatlı bir görüntüsü var. Şimdi sizler robamızda ikinci ters ördüğümüz sıraya yine buraya gelerek ikinci volanızda aynı şekilde ilmeklerinizi çıkararak öreceksiniz. Şöyle sıra başında yine şuradan ipinizi bağlayıp buradan aynı şekilde öreceksiniz. İlmeklerinizi çıkardığınız zaman şişinizin üzerinde 402 ilmek olması gerekiyor. Buna bir ilmek daha ekliyoruz ve 403 ilmeği çıkarıyoruz. Yine modelimizi uygulayacağımız için 8'in katları artı 3 ilmek elde edebilmek için bu şekilde yapıyoruz. Bu şekilde yine kenarlarda 3'er ilmek düz ilmek 3'er ilmek düz kalacak şekilde modelimizi uygulayarak ikinci volanımızı da aynı işlemleri tekrarlayarak tamamlayacağız arkadaşlar. Sonrasında kol dikişlerimizi ve kol dikişlerimizi yapalım. Düğmelerimizi de dikelim. Ve son bir hatırlatma olarak da şunu söyleyelim. Bu ikinci volan kısmında mutlaka misinalı şiş kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü özellikle şu kol kısımlarında örgünüzde kasma olacağı için düz şişlerle bunu örmeniz pek mümkün değil. Misinalı şişlerle gerektiği yerlerde misinalı şişinizi gereken şekilde ayarlamalar yaparak burayı örüp bitirmek gerekiyor arkadaşlar. Ve bitirdikten sonra da en son şunu yapacağız. Şu volan kısımlarını bak şu kenarlardan her iki kenarlardan buraları şöyle diğer taraftan da aynı şekilde tutturacağız. Bir de şu kol arttırma yerleri şu kısımlar şöyle şuralardan yine şöyle buraları tutturursak çocuklarımız daha düzgün bir şekilde şekli bozulmadan kullanma imkanına sahip olurlar arkadaşlar. Son olarak bu çalışmalarımızı da yapıp tamamıyla hazır hale getirelim ve bitmiş halini birlikte görelim. Ve mutlu sona geldik. Hırkamızın bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Benimle birlikte örenler dilerim sevdikleriniz en güzel günlerde sağlıkla kullansın. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak yeni yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Başka bir örgü videosunda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.